5,5 aylık faslı bir bebek, onu yıkayan 20 yaşında Arjantinli bir genç. Biri henüz dünyadan habersiz, diğeri yeni yükseldiği takımda efsane olacağından. Ve o gün fotoğraf çekiminde olan kimsenin bilmediği bir gerçek. İkisi de Barcelona tarihine geçecek. Fas'tan göç eden Münir Nasri ve Ekvator Ginesi'nden gelen Shelia Ebana, 13 Temmuz 2007'de minik, yanakları dolgun, tatlı bebeklerini Lamine Yamal'ı kucaklarına aldılar. Barcelona'da kıyıdan 40 dakika mesafe uzakta 120 bin nüfuslu Matero'nun bir parçası Rocafonda'da yaşadılar. 1970'li yılların ortasında yeni inşaatlarla oluşturulmuş, asansörsüz yüksek binalar sakinlerin yaşlanıp bölgeyi terk etmesiyle daha çok göçmen ailelerin meskeni olmuştu. Boyacılık yapan Münir de yuvasını burada kurdu. Annesi o zamanlar çalışmıyor, Lamin'le ilgileniyordu. Barcelona o günlerde UNICEF ve yerel STK'larla çok sayıda yardım organizasyonunda yer aldı. Katalan gazetesi Diario Sport'ta yine bir sosyal sorumluluk projesi altında Katalonya bölgesindeki yeni doğan bebeklerin aileleriyle takımın genç futbolcularını bir araya getirdi. Yılın her ayında doğan 12 çocuk için 12 futbolcu davet edildi etkinliğe. Fotoğraf çekimi Aralık ayında yapıldı. O gün 5,5 aylık bebeğiyle tren yolculuğu yaptıktan sonra güç bela fotoğraf çekimine ulaşan Shelia Ebana da stüdyodaydı. Fotoğraf için hazırlandılar. Bebeği poz için minik bir küvete koydular. Kapıdan içeri girecek genç Barcelonalıyı beklemeye başladılar. Takımda Ronaldinho, Eto'o, Henry gibi yıldızlar vardı. Messi ise o günlerde 20 yaşında, A takımda yeni kendi yerini almaya başlayan bir potansiyeldi. Kapıdan içeri girip fotoğrafçı Juan Monfort'un talimatlarını yerine getirdi. Yamal'ı küvette yıkadı, köpükledi, sevip oynadı. Neyse ki 5,5 aylık Yamal da o gün stüdyoda hiç ağlamadı. Hatta çekimin bir parçası olmamasına rağmen kurulandıktan sonra havluya sarılmış haldeyken de anne Ebana'nın Messi ile fotoğraflarının çekilmesi ricasını Arjantinli kırmadı. Messi daha sonra varisi olarak görülecek Yamal'ın gözlerinin içine ilk kez o gün baktı. Rocafonda'da Akdeniz güneşinin ışıl ışıl vurduğu caddelerde attı ilk adımlarını Lamine Yamal. Geçim şartları çok da kolay değildi. Üzerine 3 yaşına geldiğinde annesiyle babası boşanma kararı aldı. Anne Roca del Valles'e taşındı, McDonald's'ta garson olarak çalışmaya başladı. Bir annesinde bir babasında kalarak geçti günleri. Sonra bu günler onda çekingenlik ve az konuşma özelliğini bıraktı. Birçok akrabası da Rocafonda'daydı. Amcası Abdülyamal o günlerde olduğu gibi hala Arap fırını işletiyor burada. Bölgede futbol çok meşhurdu, hatta çok kişi buradaki paralı futbol okuluna giderdi. Yamal gibi parası olmayanlar da mahallenin grafitileriyle meşhur beton sahasında oynardı. Onun hayatını annesinin çalıştığı yerde tanıştığı Inocente Diaz değiştirdi. Namı diğer Kubala Diaz. Katalonya'daki yerel takımlarda oynamıştı Diaz. Barcelona efsanesi Laszlo Kubala'dan esinlenip Kubala lakabı takıldı. Emekli olduktan sonra La Torreta kulübünü yönetmeye başladı. Yamal'ın annesi de Diaz'le tanıştıktan sonra oğlunu takıma almasını istedi. Yamal 5 yaşında beton sahalardan çimlere geçti. Diaz Yamal'daki yeteneğin farkındaydı. Bu sessiz, saygılı çocuğa sevgi de besliyordu. Yeri geldi ailesine maddi yardımda bile bulundu. Pues que me tocó cuando le tocaba, los papás se separan y cuando le tocaba con el papá iba al barrio de Rocafonda a buscarlo, porque me llamaba el papá, Kubala no puedo venir y tal, y el niño es que no puedo llevarlo, ya voy yo. La misma noticia que di, es mejor que Messi y compararlo es mucho. Son palabras mayores, ¿eh? Sí, pero es así. Tienen más condiciones. O sea, no es fácil llegar con 16 años y tener descaro aquel partido contra el Betis y plantar al Lewandowski en el área y el chutar a lo que fuera. Emekleri boşa gitmedi. Bir gün Torreta'nın 7 kişilik turnuva maçını takip eden Barcelona gözlemcisi doğrudan Yamal'ın ailesiyle tanışmak istedi. Hiç beklemeden
La Masia Akademisi'ne katıldı. Yamal alt yaş takımlarında direkt dikkat çekti. Fas, Ekvator Ginesi kanı taşıyan, İspanya sokaklarında futbolu öğrenen bir çocuktan bahsediyoruz. Yetmezmiş gibi çok çalışkan ve futbola aşık. Yamal'ın annesi kendisine bir araba almıştı. Oğlunu idmanlara götürüyordu. Babasının ise böyle bir imkanı yoktu. Bu yüzden Yamal babasının yanında kaldığında antrenörlerden Jordi Font kendi arabasıyla gidip Yamal'ı alıp yarım saatlik mesafedeki tesislere götürüyordu. 14 yaşında U19 takımına alınan genç çocuğu altyapı maçlarını izleyen Xavi de yakından takip etti. 15 yaşındayken ona A takım forması verdi. Real Betis maçında Gavi yerine oyuna aldı. És un talent i no ens és cap problema amb 16 anys. Crec que està molt preparat per... Yamal artık 15 yıl 9 ay 16 günle Barcelona tarihinin en genç futbolcusu unvanını 1941'de bu rekoru elde eden Vicente Martinez'den almış ve tüm dünyanın konuştuğu bir çocuk olmuştu. Yetmezmiş gibi Xavi maçtan sonra onun yeteneği Messi'nin ilk yıllarını anımsatıyor dedi. Ajudat moltíssim, no? Jugador que pot ser molt important aquesta temporada. Yo siempre se lo voy a agradecer porque no cualquiera me hubiera puesto con 15 años a debutar y esta temporada me está dando minutos en casi todos los partidos, con todos los que he podido. Attığı ilk golü 23 kuzeniyle büyüdüğü mahallesine posta kodu 304 işaretiyle adadı. Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında burada da en genç oyuncu olma rekorunu kırmışken bir talihsizlik yaşadı. Bağırsak hastalığıyla başladı maça. Maçın ikinci yarısında oyun devam ederken tuvalete gitti. Xavi takımı 1-0 öndeyken Yamal'ın dönüşünü 10 dakika bekleyip 10 kişi oynattı. Yamal'ın dönemeyeceği haberi geldikten sonra Marcos Alonso yerine dahil oldu. Barcelona sözleşmesine serbest kalma bedeli olarak 1 milyar euroluk bedel koydu. Lamine Yamal hala yeni 17 yaşına girmiş bir çocuk ama milyar euroluk bir çocuk.